Merhaba arkadaşlar. Sifon su kaçırması arızası ile ilgili çok pratik bilgiler vereceğim. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Bu bilgiler sayesinde bir usta çağırmaya gerek duymayacaksınız. Tecrübemi sizlerle paylaşmaktaki maksadım zaman zaman ben buraya birçok ustayı getirmeme rağmen arızayı tespit edemediler. Ve en sonunda arızayı kendim buldum ve şu anda da bu bilgiyi sizlere pratik olarak paylaşıyorum. İstifade edin. Ustalık parasından ve parça parasından veya ustaların bahane parasından kurtulmuş olacaksınız inşallah. Su haznesine giden vanayı kapatıyoruz. Vanayı kapattıktan sonra üst taraftaki bu sifon düğmesini çevirmeli benimki. Başkalarınınki farklı olabilir. Çevirerek açıyorum. Onu çıkartıyorum. Sonra üstteki kapak taşı alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada sifon baskı ile conta yukarıya çıkmakta. Yani şöyle izah edeceğim ben size. Şimdi bastığımız zaman conta yukarıya kalkmakta. Herhangi bir kuvvet uygulanmamakta. Ama aşağıya inerken kendisi suyla beraber temas ettiğinden dolayı illaki deformasyona uğradığın için genleşme meydana geldiğinden dolayı ister istemez kaçak yapıyor. Ve ben şimdi önce parçayı söküyorum. Şimdi bakınız buna tık diye çevirdiğimiz zaman üst parçası gelir. Şimdi ben size kendim yaptım bunu. Fakat özellikle komple sökmek istiyorum ki siz sıkıntı yaşamayın diye sökeceğim. Aşağısı biraz sert ve sıkı. Onun için onu da sökeceğim ve özellikle kendiniz görün diye. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdilik. Evet, bu görmüş olduğunuz alt parçası. Deponun altında bunun somunu ve contası vardır. Bizim orayla işimiz yok. Biz şimdi burada şunu şöyle izah edeceğim size. Böyle taktık. Şu conta şöyle kalsın. Böyle taktıktan sonra bir bakınız. Biz bunu böyle basıyoruz. Su iniyor. Çektiğimiz zaman dolmaya başlıyor. Problem nerede olduğunu öğrenmek yıllarımı aldı. Şu conta zaman içerisinde şu görmüş olduğunuz 1, 2, 3, 4 tane burada direk var. Bu 4 direk şu üst gövdeyi taşımakta. Bu 4 direğin kenarlarına milimetrik olarak çarpmakta. Bakınız ben bunu çıkarıyorum. Çıkarttım. Şu contayı çıkartmak çok basit. Şöyle tırnağınızla şöyle aldığınız zaman bir tarafını alın yavaş bir şekilde. Plastik ama silikonize bir plastik. Bu conta çıkar. Bu conta çıkar. Bunu kaldırıp atmanın alemi olmadığını çünkü ben kendim çok attım. Onun için sizlere de bunu paylaşıyorum. Yani bir usta çağırmak, hele sitelerde şurada burada ustaya ulaşmak, ulaşım ücreti vesaire bir sürü sıkıntı. Bakınız şimdi bu çıkan conta. Bu çıkan conta. Şu yeni sıfır conta. Yedekte almışım. Bakınız bu conta ile şu anda hemen hemen aynı eşitlendi. Neden eşitlendi? Bu conta bundan yaklaşık 3 milim daha şu kadardı. Taşmaktaydı yanlara doğru. Taşmakta olduğundan tam ben elimde pergel olmadığından dolayı görmüş olduğunuz gibi şöyle bir makasla aldığım 2 milim bunun kenarlarını aldım. 2 milim aldıktan sonra bakıyorum ilk defa sizinle beraber bu şekilde ölçüyorum. Tam ölçüde kesmişim. Yani sıfırıyla beraber aynı ölçüde. Ve yenisini de takmıyorum. Takmayacağım. Çünkü neden? Yenisini taksam 3 ay 5 ay sonra aynı deformasyona uğrayacak ve bana sıkıntılar meydana getirecek. Bu zaten ezileceği kadar. Bundan sonra delinmediği sürece yok kireç bağlamış. Vay efendim toz gelmiş.
Bu hikayeleri dinlemeyin. Bu uygulamayı yapın. İnşallah siz de bu sorunu çözmüş olacaksınız. Ustaya da ihtiyacınız kalmamış olacak. Şimdilik ben bakınız bu yenisi şu şekli bozuk olduğu için bu yenisini bırakıyorum. Buraya alıyorum. Böyle yerine oturtturuyoruz. Basit bir şekilde. Oturtturduktan sonra contasını alıyoruz. Contasının bir kenarını oturttuk. Diğer kenarını da geçirdik. Şık diye oturdu. Hiç başka herhangi bir alet edevata ihtiyacınız yok. Bu şekilde şu tırnaklarını da kontrol edin, pul tam oturdu mu oturmadı mı diye. Mesele, anlatmak istediğim olay, özeti anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Fazla uzatmak istemiyorum videoyu. Şöyle kapandığı zaman içeride bakınız şu kenarlardan 2 milim yani şu direklerden 2 milim contanın şeyi boşluk kalacak. Bakınız boş yeri zaten hani oradan kaçırmıyor su. Yani boş yerini kapatacaktır. Su zaten içeriye aşağıya doğru inerken o conta onu bir şekilde oranın hava geçirmemesini, kapanmasını basınçla beraber sağlayacaktır. Bir daha sıkıntı yaşamayacaksınız. Bunu da bu şekilde bilin. Şimdi ben bunları takıyorum. Takmadan önce şununla da ilgili söyleyeyim. Bununla ilgili hadise şuradaki, yani tuvaletin içerisine su kaçırıyor ise sorun bundan kaynaklı. Sorun bundan kaynaklı. Bir de şamandıramız var. Bakınız şu şamandıra. Bu şamandıradaki sorun nasıl anlaşılır? Bundan mı sorun, bundan mı sorun? Şamandıradaki sorun anlaşılması, suyu açık, depo doluyor fakat kesmiyor ise buradan sorun olabilir. Şamandıranın içerisinde contası vardır. Ben onu şu anda bu videoya sığdırmak istemiyorum. Bununla ilgili çok gerekli görürsem yaparım. Lakin ihtiyacınız olmayacaktır. %80 sıkıntı bundadır. %10-20 tabii ki bu da bir mekaniktir. Bir yerde bir arıza verebilir. Benim bunda yaklaşık bir yıl ben muslukları kapalı olarak çalıştırıyordum. Çünkü neden? Bunun kendi yukarıya çıkan borusu bunların yuvarlak. Yuvarlak içeriden plastik şu görmüş olduğunuz şu ana boru gibi gelen kısımda bir çatlak meydana gelmiş. Çok tazikli olduğu zamanlarda su kaçırıyordu. Fakat aşağıya gitmediğini gördüğüm halde çözüm bulamadım. Usta çağırdım defalar. Yok, çözüm yok. Komple atalım diyorlar. Doğru. Komple at, tak, at, tak. 3 ayda, 5 ayda bir atar takarsın. Ama ben bunu yıllardır kullanıyorum. Bu çatlak vardı. Geçen de sadece bunu değiştirdim. Olay bitti. Şimdi ben bunları tekrar monte ediyorum. Şunu çıkartıyorum yerinden. Şöyle çekiyoruz. Çıkıyor. Altında contamız var. Şu contamızı takıyoruz. Mümkünse çıkarttığınız zaman contayı böyle çıkarttıysanız böyle takın. Neden? Conta yuva yaptığından dolayı diğer tarafında biraz kavislik meydana gelir. Kaçağı daha çabuk önleyebilir. Yani biraz daha dirençli olur. Yine ben burayı aynı şekilde alt tarafı güzel bir şekilde sıkmaya çalışıyorum. Evet, sıktıktan sonra şunu alıyorum. Bakınız şamandıra burada. Bu basma sifon tarafı burada. Bunun şu çubuğunu mümkün mertebe zaten dönebilir şu şekilde. Yani sağa sola dönebilir. Kolaylık olsun, baskı uygulamasın şamandıra diye. Onun karşı tarafına bakacak şekilde aşağıya indiriyorum. Karşı tarafa bakacak şekilde indirdikten sonra burada altındaki tırnaklarını oturtturuyorum. Tık diye tırnaklarının oturduğunu hem sesiyle duydum, sesini duydum, hem de gözlemleme yaparak şu anda emin olduğum için suyu açıyorum.
Ve bu şekilde kesinlikle sorununuzun çözüleceğine inanıyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videoya görüşmek üzere bekliyorum.